Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser olan prostat kanseri günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Özellikle 50 yaşından sonra prostat kanseri görülme sıklığı artıyor ve her 7 erkekten birinin kapısını çalıyor. Prostat kanserinin sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte obezitenin, kolesterolden zengin batı tipi beslenmenin ve genetik faktörlerin riski artırdığı biliniyor. Prostat kanseri sinsice ilerlediği ve başlangıçta hiçbir hastada hiçbir yakınmaya yol açmadığı için ileri evrede karşımıza çıkıyor. Bu nedenle ailesinde baba veya kardeşlerinde prostat kanseri olanların, ayrıca ailesinde meme kanseri olanların genetik olarak risk artırdığından 40 yaşından itibaren yoksa 50 yaşından itibaren erken tanı için her yıl serum PSA tayini ve parmakla rektal muayene yaptırması erken teşhis için kronik önem taşıyor. Bugün prostat kanserinden sakınmak için yağdan fakir beslenmek, bol meyve ve sebze yemek, süt ve süt ürünlerini çok fazla tüketmemek, bol sıvı almak ve egzersiz yapmak önerilmektedir. Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Minimal İnvaziv ve Robotik Üroloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Rıza Kural, prostat kanseri hakkında en sık sorulan 8 soruyu yanıtladı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Soru: prostat kanseri tanısı için sadece PSA baktırmak tek başına yeterlidir deniyor. Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Cevap: PSA'ya baktırmak tabii ki önemlidir. Ancak az sayıda da olsa PSA'yı çok üretmeyen saldırgan kanserler de vardır. Ayrıca her yükselen PSA kanser var anlamına gelmez. Başka nedenlerle de PSA yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi bu hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun PRM'de sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi uyandırmalı ve gerekli görüntülemelerden sonra mutlaka biyopsi yapılmalıdır. Soru: bir yakınımda hiçbir şikayeti olmamasına rağmen yapılan tetkiklerde prostat kanseri saptandı ve bize sürpriz oldu. Prostat kanseri belirti vermez mi? Cevap: prostat kanseri erken dönemde herhangi bir yakınmaya yol açmaz. İleri evre kanserlerde tümör kitlesinin idrar yollarına bası yapması nedeniyle zor ve sık idrar etme, menide kan gelme, kemik ağrıları ve kilo kaybı olabilir. Bu nedenle erken tanı önemlidir. Aile öyküsü varlığında 40 yaşından itibaren yoksa 50 yaşından itibaren her yıl gerekli testler ve muayeneler yapılmalıdır. Soru: PSA değerim yüksek çıkınca gittiğim doktor hemen biyopsi yapalım dedi. Bunun üzerine telaşlandım ve ikinci bir görüş almak için gittiğim ürolog, önce MR yapalım, sonucuna göre karar verelim dedi. Ayrıca başka parametrelere de bakacağını söyledi. Hangi yoldan gitmeliyim? Cevap: her PSA yüksekliği prostat kanseri varlığı anlamına gelmez. Total PSA ile serbest PSA değerlerini oranladığımızda serbest total oranı 0,19'dan daha düşükse kanser şüphemiz artar. Diğer bir ölçüm PSA densitesidir. Bu ölçümde PSA değeri prostat hacmine bölünür ve bulunan değer 0,15'ten yüksekse yine prostat kanseri şüphemiz artar. Son yıllarda PSA'nın bir fraksiyonu olan pro-PSA'dan hesaplanan pi değerinin olması gerekenden yüksek bulunması da prostat kanseri şüphemizi artırır. Bütün bu değerlendirmelerle birlikte şüphe oluştuğunda prostatın yüksek çözünürlüklü fotoğrafı olarak tarif edebileceğimiz multiparametrik prostat MR'ı mutlaka çekilmeli ve gerekiyorsa biyopsi yapılmalıdır. Soru: yapılan inceleme ve biyopsi sonucu bende prostat kanseri saptandı. Biyopsi yapan doktor hemen ameliyat önerdi. Gittiğim diğer bir doktor ise ameliyata veya herhangi bir tedaviye gerek yok, takip edelim dedi. Kafam karıştı, ne yapmalıyım? Cevap: her prostat kanserli hastada ameliyat veya diğer tedaviler gerekli olmayabilir. Yapılan biyopside örneklerin bir veya ikisinde dokunun yarısından azında Gleason skor 3+3 = 6
yani saldırgan olmayan kanser varsa bu hastalar ameliyat veya diğer yöntemlerle tedavi edilmemeli, düzenli olarak takip edilmelidir. Binlerce hasta üzerinde yapılmış olan ve yıllar süren çalışmalarda bu tümörlerin çoğunun hastalara yaşamları süresince zarar vermediği görülmüştür. Böyle bir durumda aktif izlem yöntemi uygulanarak 6 ayda bir PSA tayini ve 2 yıl içerisinde MR çekip odaklanmış biyopsi yapılması yeterlidir. Bu hastaların 5 yıl içerisinde ancak %25 ila 30'u tedavi gerektirecektir. Diğerlerinde ise ömür boyu hiçbir tedavi gerekmeyecektir. Soru: İdrar şikayetlerim beni çok rahatsız etmiyor ama ileride kanser olmayayım diye şimdiden prostat ameliyatı olmak istiyorum. Sakıncası var mıdır? Profesör Doktor Ali Rıza Kural bu soruya şöyle cevap verdi. İyi huylu prostat büyümesinde genellikle idrar yolundan girerek yaptığımız ameliyatlarda prostatın transisyonel zon dediğimiz bölümünü çıkartırız. Böylece idrar yolu açılarak hastalar rahat idrar yaparlar. Periferal zon dediğimiz prostatın kabuk kısmını hastada bırakırız. Prostat kanseri de çoğunlukla bu bölümden çıkar. Sonuçta iyi huylu prostat ameliyatı olmak kanser riskini ortadan kaldırmaz. Ayrıca iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat ettiğimiz özellikle genç yaştaki hastaların PSA düzeylerini ilerleyen yıllarda takip ederiz ve gerektiğinde PRM yaparız. Soru: Yapılan biyopside prostat kanseri saptandı. Doktorum açık ameliyat önerdi. Açık ameliyatta elimle daha iyi hissediyorum dedi. Diğer bir hekim de kesinlikle robotik ameliyat önerdi. Ne yapmalıyım? Cevap: Robotik radikal prostatektomi ameliyatı son 20 yıldır giderek artan sayıda uygulanmaktadır. İlk yıllarda açık cerrahi mi yoksa robotik cerrahi mi uygulanmalı mı sorusunun cevabı artık verilmiştir. Kanser kontrolü açısından iki yöntem arasında belirgin fark olmasa da idrar kontrolü ve cinsel ereksiyonun düzelmesi robotik ameliyatlarda belirgin şekilde daha iyidir. Ayrıca robotik radikal prostatektomi ameliyatlarında kan verilme oranları %1'in altında olup ameliyat sonrası iyileşme hızı da 2 misli daha kısadır. Artık günümüzde ameliyat öncesi her türlü detaylı anatomik bilgiye ulaşabileceğimiz için elimle daha iyi hissediyorum görüşü geçerli değildir. Ekonomik yönden ulaşılabiliyorsa robotik ameliyat tercih edilmelidir. Soru: Vitamin kullanmak prostat kanserini önler mi? Vitamin kullanma konusu yıllardır çok konuşulmuştur. Özellikle selenyum ve E vitamininin bir dönem kullanılması tavsiye edilmişse de SELECT çalışması bunun bir yararının olmadığını göstermiştir. Bugün prostat kanserinden sakınmak için bu 5 basit ama etkili önlemi almak, yani yağdan fakir beslenmek, bol meyve ve sebze yemek, süt ve süt ürünlerini çok fazla tüketmemek, bol sıvı almak ve egzersiz yapmak önerilmektedir. Herhangi bir vitamin veya ilacın yararı yoktur. Soru: PSA seviyesinin yüksek olduğunu söylediğimde eczaneden bazı ilaçlar önerdiler. Satın aldım ama kullanma konusunda tereddütteyim. Kullanmalı mıyım? Cevap: 5-alfa reduktaz inhibitörü dediğimiz ilaçlar özellikle prostat boyutlarını bir miktar küçültebilir ve PSA düzeylerini de yarıya kadar indirebilirler. Ancak bu ilaçların libidoda azalma ve ereksiyon kusuru gibi yan etkileri olabilir. Ayrıca PSA değerinin bu ilaçlarla birlikte düşmesi, kanser şüphesiyle takip ettiğimiz hastalarda yanılgıya yol açabilir. Bu tip ilaçlar kanser olmadığından emin olduğumuz daha çok ileri yaş ve prostat volümü 50 mililitrenin üzerinde olan hastalarda şikayetleri azaltmak amacıyla hekim kontrolünde kullanılmalıdır.